Bir sabah uyandığınızda aslında bir kelebek olduğunuzu fark etseniz ne hissederdiniz? 2400 yıl önce Çinli filozof Zhuangzi tam da böyle bir rüya gördü. Rüyasında kendini uçan bir kelebek olarak gördü. Ve uyandığında acaba rüyasında kelebek olduğunu gören Zhuangzi miydim yoksa şimdi rüyasında insan olduğunu gören bir kelebek mi diye düşündü. Gerçeklik ve rüya arasındaki bu paradoks Borges'ten Lovecraft'a, doğudan batıya pek çok düşünürü büyüledi. Peki bu masalsı hikaye evreni ve gerçek dediğimiz şeyi anlamamızda neden bu kadar önemli? Çünkü bizi zamanın, neden-sonuç ilişkisinin ve gerçekliğin doğasına dair kışkırtıcı sorulara götürüyor. Bu videoda kelebek rüyasından kuantum fiziğine uzanarak gerçeklik, zaman ve nedensellik kavramlarını yeniden sorgulayacağız. Zhuangzi'nin kelebek rüyasıyla başladık. Çünkü bu hikaye gerçek ile illüzyonun bulanık sınırını gösteriyor. Tek bir rüya, ben dediğimiz varlığın göreceli olabileceğini sezdiriyor. Bu fikir yüzyıllar içinde pek çok kültürde farklı şekillerde yankı buldu. Örneğin İslam düşünürü İbn Arabi, alem tabir edilmesi gereken bir rüyadır diyerek tüm dünyayı yorumlanması gereken bir rüyaya benzetti. Keza Hz. Muhammed'in insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar hadisi de dünyayı bir uykuyla özdeşleştirir. Batı'da da benzer temalar var. Amerikalı gotik yazar H.P. Lovecraft'ın Polaris öyküsünde anlatıcı, rüyalarında gördüğü kadim şehirlerin gerçek olabileceğinden şüphelenir ve sonunda uyanık hayatının aslında bitmeyen bir rüya olduğuna inanır. Arjantinli Borges, Zhuangzi'nin rüyasını denemelerinde anarak zamanın ve benliğin doğasını sorgular. Görüyoruz ki ister doğuda ister batıda olsun gerçek nedir sorusu hep akılları kurcalamış. Bu merak bizi felsefeye ve bilime doğru doğal bir akışla götürüyor. Eğer gerçek bir rüyaya benzer akışkansa, o halde zamanın ve nedenselliğin rolü nedir? İnsanlar uzun süre dünyayı neden-sonuç ilişkileriyle anlamaya çalıştı. Bir olayın mutlaka bir sebebi olduğu fikri gündelik aklımıza işlemiş durumda. Batı bilim anlayışı da Newton'dan beri bu mantığa dayanıyordu. Her etki bir nedeni izler. Doğa yasaları deterministiktir. Öte yandan bir elma dalından düşünce Newton yerçekimi onu çektiler. Bir botanikçi sapı kuruduğu için düştü diyebilir. Küçük bir çocuk ise onu yemek istediğim için düştü diye düşünebilir. Hangisi haklı? Tolstoy Savaş ve Barış'ta hiçbir şey hiçbir şeyin tek nedeni değildir diyerek hepsinin hem haklı hem haksız olduğunu söyler. Elmanın düşmesi evrendeki sayısız koşulun bir araya gelmesinin sonucudur. Yani bir olay sayısız başka olayla birlikte örülüdür. Tolstoy'a göre büyük tarihi olaylar da böyledir. Yüzyıllar öncesinden hazırlanan koşullar olgunlaştığında kişiler sadece kaçınılmaz olana isim takar. Bu bakış Batı'nın nedensellik takıntısına eleştirel bir yaklaşım getirir. Öte yandan Doğu düşüncesi baştan beri daha bütüncül ve eş zamanlı bir yaklaşıma sahipti. Çin kültüründe en eski öğretilerden Yin-Yang felsefesi ve I Ching Değişimler kitabı evrendeki olayların birbirine bağlı döngüler olduğunu vurgular. Batılılar I Ching'i sadece bir fal aracı sanıp burun kıvırsa da Çinliler için bu kitap derin bir bilgelik içerir. Peki neden? Ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung, I Ching'in Batı dillerine çevrilmesine ön söz yazarken bu farkı açıklar. Çin zihni tesadüf dediğimiz eş zamanlı olaylarla ilgilenir. Jung der ki, gözlemlenen bir olayı onu doğuran nedenlerin sonucu olarak görmek yerine o anda aynı zamanda meydana gelen diğer tüm olaylarla bağlantılı olarak ele almak gerekir. Biz 3 madeni para atarken o anın koşullarının bir parçası olan bu rastgele görünen detaylar bile bütüne dair anlamlı bir işaret sayılır. Bu batılı zihin için tuhaf gelebilir ama Çinli düşünür herhangi bir andaki her şeyin o anın özgür niteliğini paylaştığını varsayar. Jung bu bakışı anlamak için eş zamanlılık terimini kullandı. Nedenselliği zıttı olan bu ilke, zaman ve mekanda bir arada meydana gelen olayların anlamlı bir bağıntısı olabileceğini söyler. Yani iki şey arasında görünür bir sebep-sonuç ilişkisi olmasa da aynı ana ait oldukları için aralarında gizli bir bağ olabilir. Bunu somut bir örnekte düşünün. Diyelim sabah işe geç kaldınız çünkü evden çıkarken anahtarlarınızı bir türlü bulamadınız. Tam o esnada şehrin öbür ucunda bir trafik ışığı bozulduğu için büyük bir kaza oldu. Anahtarlarını kaybetmenle o kaza arasında hiçbir nedensel bağ yok. Ama belki de anahtarlar sizi oyalayarak o kazadan kurtardı. Bu tesadüf boş bir rastlantı değil, anlam dolu bir bütünün parçasıdır. Jung bu tür anlamlı tesadüflere eş zamanlılık, synchronicity ilkesi adını verirken modern fiziğinde artık katı nedensellik anlayışımızı sarsmaya başladığını belirtir.
Gerçekten de 20. yüzyılda bilim, evrene dair çok daha garip ve büyüleyici bir tablo çizmeye başladı. Doğu mitolojisinde anlatılanlar aslında belki de modern bilimle sandığımızdan daha uyumludur. Jung'un dikkat çektiği eş zamanlı kavramı binlerce yıllık I Ching pratiğinin özünde vardı. Bu bize şunu gösteriyor: kadim Doğu bilgeliği modern bilimin yeni keşfettiği kavramlara çoktan işaret etmiş olabilir. Şimdi modern bilimin kalbine, kuantum fiziğine dönelim. 20. yüzyılda kuantum teorisi doğaya dair içgüdüsel kabullerimizi paramparça etti. Artık biliyoruz ki atom altı düzeyde parçacıklar deterministik bir çizgide ilerlemez. Olasılık dalgaları gibi davranırlar. Ünlü çift yarık deneyini hatırlayalım. Elektronlar bazen parçacık, bazen dalga gibi davranır. Üstelik dolanıklık denen tuhaf bir olgu var. İki parçacık bir kez etkileşirse evrenin farklı köşelerine gitseler bile özellikleri gizemli bir şekilde bağlantılı kalıyor. Birine yaptığınız ölçüm diğerine anında etkiliyor. Arada hiçbir klasik neden-sonuç iletişimi olmadan. Einstein buna uzaktan hayaletimsi etki demişti. İşte fiziğin bu garip yüzü bize Doğu felsefesinin sezgilerini anımsatıyor. Evren sandığımız gibi ayrı parçalardan değil, görünmez bağlarla birbirine bağlı bir bütün sanki. Nedensellik bu ağın içinde eskisi kadar güvenilir bir rehber değil. Zamanın doğası da benzer şekilde sarsıcı bir dönüşüm geçirdi. Klasik fizikte zaman ok gibi tek yönlü akardı, geçmişten geleceğe. Oysa modern fizik denklemleri çoğu durumda zamanı ileri de sar, geri de sar fark etmezler. Mikro düzeyde fizik yasaları T-simetrik, yani zamanın yönünü tersine çevirsek bile denklemler çalışır. Örneğin iki atomun çarpışmasını filme alsak, kaydı tersten izlediğimizde de temel fizik kurallarının çiğnendiğini görmeyiz. Peki o halde neden makro düzeyde geçmiş ile gelecek arasında bu kadar fark var? Bunun sebebi entropi denen bir fiziksel büyüklüğün tek yönlü olması. Entropi kabaca düzensizliğin ölçüsüdür. Termodinamiğin ikinci yasasına göre kapalı bir sistemin entropisi zamanla artar. Böylece şeyleri ancak filmleri tersten oynattığımızda görürüz. Ve hemen ters gidiyor, gerçek olamaz deriz. Aslında tek fark entropi kuralının ihlal edilmesidir. Entropi sürekli arttığı için zaman oku dediğimiz olgu ortaya çıkar. Geçmiş daha düşük entropili, daha düzenli haldir. Gelecek ise daha yüksek entropili, daha düzensiz hale gider. Bu da bize geçmiş ile geleceği ayırt etme imkanı verir. Fakat dikkat edin, fizik yasalarının çoğu mikroskopik düzeyde zaman oku barındırmaz. Zaman okunun makroskopik istatistiksel etkileri meydana gelir. Belki de zaman dediğimiz şey bütünüyle bir algı fenomenidir veya evrenin sınırlı bir koşulundan ibarettir. Şimdi biraz daha derine dalalım ve ileri düzey birkaç kavrama değinelim. Kuantumda olasılık her yerde karşımıza çıkıyor. Bir atomun tam olarak ne zaman bozulacağını ya da bir elektronun ölçümde hangi durumda bulunacağını kesin olarak bilemiyoruz. Sadece olasılık verebiliyoruz. Peki bu olasılıklar ne anlama geliyor? Bu 100 yılı aşkın süredir tartışılan felsefi bir soru. İki kamp var diyebiliriz. Biri olasılıkların gerçek fiziksel rastlantısallığı temsil ettiğini, doğanın temelinde belirsizlik olduğunu savunanlar, diğeri ise olasılığın aslında sadece bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklandığını düşünenler. Bir örnekle açıklarsak bir zar attığında 6 gelme olasılığı %16.7 deriz. Burada olasılık ideal olarak zarın fiziksel simetrisine dayanır. Ama aynı zamanda bizim atışın tüm başlangıç koşullarını bilmediğimizin de ifadesidir. Eğer zarı atış hızımı, açımı, havanın direncini kusursuz hesaplayabilsem belki de sonucu deterministik olarak hesaplayabilirdim. Newtoncu dünyada en azından. Yani klasik dünyada olasılık cehaletimizin bir ölçüsüdür. Frequentist denen yorum bu yöndedir. Olasılık çok sayıda denemedeki frekansa dair bir betimlemedir. Fiziksel bir tekrar oranı. Bayesçi veya öznel yorum ise der ki olasılık aslında bir inanç derecesidir. Elimizdeki bilgiye dayanarak bir olaya biçtiğimiz makul ihtimaldir. Kuantum mekaniğinde durum daha çetrefilli. Eğer doğa gerçekten deterministik değilse olasılıklar fiziksel gerçeğin temel bir parçası demek. Ancak bazı fizikçiler örneğin David Bohm, de Broglie gibi gizli değişkenler olabileceğini, bizim göremediğimiz sebepler yüzünden sonuçların belirlendiğini öne sürmüştü. Bu durumda kuantum olasılıkları da cehaletimizden ibaret olurdu. Gizli değişken teoriler kesin bir başarı kazanamadı. Hatta Bell eşitsizliği testleri yerel gerçekçi gizli değişkenlerin olamayacağını gösterdi. Yine de olasılığın doğası tartışması bitmiş değil. Gerçeklik bilgiye indirgenebilir mi? Eğer evrenin durumunu tanımlayan dalga fonksiyonunu biz atıyorsak, evrenin gerçek durumu bizim ondan bildiklerimiz midir sadece? Görüldüğü gibi Zhuangzi'nin o basit sorusu "Ben kimim? Gerçek ne?" bizi en temel bilimsel kavramların özüne kadar getiriyor. Gündelik hayatımızda neden-sonuç düşüncesi elbette işimize yarıyor. Ateş yakarsak su ısınır, çalışırsak para kazanırız. Bazen hayatımızda anlam veremediğimiz tesadüfler olur.
Kaderin cilvesi deriz. Bazen rüyalarımız bize gerçeğe dair ipuçları verir gibi gelir. Modern bilim bu hisleri tamamen reddetmek yerine onlara yeni bir pencere açıyor. Gerçeklik bir rüya olabilir. Evren bir rüyanın içinde kendini deneyimliyor olabilir. Sonuç olarak kelebek rüyasından yola çıkıp kuantum fiziğine uzandığımız bu yolculukta gördük ki zaman, nedensellik ve gerçeklik sandığımızdan çok daha esrarengiz kavramlar. Felsefe bize sorgulamayı, farklı bakmayı öğretiyor. Bilim ise bu soruları somut deneylere ve teorilere döküyor. Eski Çin'den bir bilge ile modern bir fizikçiyi zamanın ötesinde buluştursak belki de ortak bir dil bulurlardı. Bütünsel bir evren dili. Siz ne düşünüyorsunuz? Zaman, gerçeklik, hayat hepsi bir rüya olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bu zihinsel yolculuğa katkı sunun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.